Türkiye maçı öncesinde Paraguay tarafından açıklamalar. Kenan Yıldız'ın dizindeki bandaj korkuttu. Milli futbolcu Paraguay maçında oynayabilecek mi? Montella'nın Avustralya maçından sonra forma vermeyeceği 3 isim. Türkiye-Paraguay maçına atanan hakemin dil sorunu. Dünya Kupası'ndan haberler, milli takımdan haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. İbrahim Hacı Osmanoğlu Paraguay maçı öncesi Vincenzo Montella ve futbolcularla görüşme yaptı. Büyük ihtimalle bir motivasyon konuşması olmuştur. Bu maçı kazanın ve eleştirileri susturun tarzında bir konuşma geçtiğini ben düşünüyorum dostlar. A milli takımımız San Jose'de. Evet, Amerika'nın bu eyaletine gitti arkadaşlar milli takımımız maç için. Milli takım Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentinde kamp yapacağı otele geldi. Sanırım böyle okunuyor. San Jose mi San Jose mi bilmiyorum artık. Bu eyalete gelmiş arkadaşlar milli takımımız. Bakalım inşallah çok büyük bir maç bizi bekliyor. Final maçı arkadaşlar bu artık. Buradan sonra kaybedersek direkt eleniyoruz. Türkiye'nin Paraguay karşısındaki tartışmasız en iyi kadrosu arkadaşlar. Siz bu kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir bakalım. Bu arada arkadaşlar dün Arda Güler'in dedesiyle buluştum. Bunu canlı yayında da belirtmiştim ama bazı arkadaşlar canlı yayına gelmediği için videoda bazı şeyleri tekrardan söylemek durumunda kalıyorum. Arda Güler'in dedesiyle tanıştım. Elini öptüm arkadaşlar. Sizden de selam götürdüm bol bol. Onun da fotoğrafını şu an buraya vermiş oluyorum arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı bir insan kendisi. Güzel sohbetler ettik. Arda Güler'den de bir forma sözü aldık arkadaşlar. Tabii kesin olup olmayacağı belli değil ama bir imzalı forma istedik ve bunu çözmeye çalışacağız dedi Arda'nın arkadaşı. Umarım bu formayı alırız. Arka tarafa çerçevelettiririz arkadaşlar. Heyecanla bekliyorum o günü. Kalede Uğurcan, Mert Müldür Sabek, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı ve Ferdi Kadıoğlu. İsmail ve Hakan 6 numarada, Yunus, Arda, Kenan yan yana gözüküyor. Can Uzun'da forvet. Tabii ki böyle olmayacak büyük ihtimalle, bakacağız. Bu arada Paraguay takımı da taktik değiştirmiş. Avustralya maçında gördüklerinden sonra yine bir otobüs çekme, harambol geliyor gibi arkadaşlar. Buna çözüm üretemezsek bu turnuvadan eleniriz. Tam da dediğime denk geldi. Rakipler bizim bu defomuzu görürlerse hep bu şekilde oynarlar dedim. Aynısı da oldu. 22 yaş 352 gün. Jude Bellingham 4 farklı milli takım turnuvasında boy gösteren en genç Avrupalı oyuncu oldu. Bellingham rekorlar kırarken bizim çocuklar suskun. Jude Bellingham ve Luka Modric arkadaşlar yan yana karşılaştılar bugün ve turnuvanın şu ana kadar en keyifli maçını izledim ben arkadaşlar. Kendi adıma söyleyeyim. Bir o takım atıyor, bir bu takım atıyor. Güzel bir maç oldu. Sanırım 4-2 bitti değil mi? O kadar böyle kafam allak bullak ki kaç bittiğini bile hatırlamıyorum. 4-2 bitti sanırım. Milli takımımızın merkezi bu olmalı. Katılıyor musunuz? İsmail ve Hakan Arda'nın arkasında, Arda onların önünde arkadaşlar. Çok tehlikeli olabiliriz bence. Vincenzo Montella son antrenmanda Kerem Aktürkoğlu'nu forvet bölgesinde denedi. Evet, size bırakıyoruz. İnşallah bir gün gerçek olur. Kenan Yıldız'ın elinde Dünya Kupası. Milli takımımızın elinde Dünya Kupası. Çok umutluyuz. Hala biraz umudumuz var ama Montella beni biraz korkutuyor. Arda Güler bugün antrenmanda arkadaşlar ve bir hız testi yapılmış sanırım. Oyuncular baya böyle depar çalışıyorlar. Bir kontratak çalışması mı geliyor acaba, ne geliyor bilmiyorum. Bu arada dostlar videomuza 1000 like istiyoruz ama 1000 like gelmiyor. Videomuz 6000, 7000, 10000 izleniyor bazen. 1000 like atmak zor değil. Ücretsiz bu arada, atarsanız seviniriz. ESPN 90 dakika boyunca Bruno Fernandes tek bir fırsat bile üretemedi arkadaşlar. Ürettiği ilk fırsat 92. dakikada geldi. Evet, dünyanın en iyi orta sahası falan diyor herkes. Alın size dünyanın en iyi orta sahası. Onlar da Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldılar arkadaşlar. Ronaldo rezil bir performans sergiledi bu arada. 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar maçlarda gol atamayan takımlar: Türkiye, İspanya, Haiti, Yeşilburun Adaları, Güney Afrika, Ekvador ve Cezayir arkadaşlar. Hemen bu gruptan ayrılmamız gerekiyor. Galibiyetle birlikte tabii ki de. Net parola galibiyet, beraberlik bile değil arkadaşlar. Savaşa gidiyormuş gibi gitmemiz gerekiyor. Milan Can Uzun'un durumunu yakından takip ediyor. La Gazzetta dello Sport arkadaşlar bunu sezon biter bitmez de Milan'ın bir ilgisi olduğunu söylemiştik. Umarım Milan'a gider. Evet, hakem kararı arkadaşlar. Şüpheli bir karar. Paraguay maçı için FIFA El Salvadorlu hakem Ivan Barton'u atadı. Oyuncularımızın hakemle İngilizce olarak iletişim kurması gerekirken Paraguaylı oyuncular ana dilleri olan İspanyolca ile onunla konuşabilecekler. Paraguay için açık bir iletişim avantajı. Bizde sadece İspanyolca konuşabilen bir Arda var sanırım ama böyle bir iletişim sıkıntısı yaşanacak. Tabii şunu da biliyoruz. FIFA kartı takan hakemlerin hepsi dil bilmek zorunda ama turnuvanın açılış maçındaki hakemin İngilizcesini de duydunuz. VAR kararından sonra yaptığı konuşmada
açıklamada benim İngilizcemden bile kötü bir İngilizce görmüştüm ben. Eren Elmalı tekrardan saçlarını ördürmüş dostlar. Haluk Yürekli Montella Avustralya maçının faturasını 3 kişiye kesmiş. Barış Alper Yılmaz, Zeki Çelik ve Orkun Kökçü'ye kesmiş arkadaşlar bu faturayı. Ne dersiniz? Haklı mı, yoksa Kerem'in falan da katmak gerekir mi, ya da hangi oyuncuların burada olması gerekiyor? Bence sadece oyuncu tercihi hatalı arkadaşlar. Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu Amerika Birleşik Devletleri maçını çözecek oyuncular. Belki Yunus Akgün de olabilir. Hızlı kontra atakla oynamamız gerekiyor Amerika Birleşik Devletleri'nin maçını. Ama ondan önce Paraguay engelini geçmemiz gerekiyor tabii ki de. Thierry Henry, Cristiano Ronaldo takımın gol atmaya ihtiyacı var, senin değil diye Ronaldo'yu eleştiriyor. Tüm pasları kendisine istiyor, Messi hat-trick yaptı diye. Ronaldo daha biten bir şey yok. Başını dik tut ve sıradaki maça odaklan diyor. Bizim de öyle yapmamız lazım. Dünya Kupası'nda 12 maçta 10 gol. Harry Kane bugün arkadaşlar efsane bir performans. 2 tane gol attı sanırım, o da biri penaltıdan olmak üzere ve Livakovic eski Fenerbahçeli kaleci inanılmaz bir maç çıkarttı. 4 gol yemiş olmasına rağmen arkadaşlar inanılmaz bir maç çıkarttı. Yani 7-8 bile olurdu. Livakovic sayesinde bu kadar az yediler. Türkiye milli takımının Paraguay maçı ileri üçlüsü Kenan Yıldız, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz olmalıdır. Nokta. Katılıyor musunuz? Katılanlar arkadaşlar yorumlar kısmına bir yazsın. Milli takımımızdaki hücum oyuncuları hangileri olması gerekiyor dostlar? Bir yazın bakalım. Evet, Real Madrid'de bir ayrılık. Fabrizio Romano da girdi haberi ve resmi olarak da yayınlandı. Son dakika. Dani Ceballos Real Madrid'den serbest oyuncu olarak ayrılacak, karar verildi. Ceballos, Jose Mourinho'nun planlarında yer almadığı için yeni bir sayfa açmaya hazır. AS gazetesine göre Ajax'ın Mayıs'ta denemesinden sonra Real Betis'te ilgilenen kulüplerden birisi. Real ile Ceballos arasındaki her şey bitti diyor. Evet, gelelim o garip habere ve benim canımı sıkan habere. Kenan Yıldız takımla birlikte otobüse yürüyor ve bacağında çok büyük bir bandaj var. Normal bir ağrı olduğunu düşünmüyorum. Zaten sakat oynamış. Bir takipçimiz şey demişti. Amerika'da maçı izleyen bir yayıncı arkadaşım vardı dedi. Kenan Yıldız normalde 5-10 dakika oynatılacaktı ama Kenan Yıldız çok ısrar etmiş beni oyuna alın diye ve kendisinde bu şekilde risk atmış. Ama bu riskin asıl başlangıç nedeni Juventus'un milli oyuncumuzu sakat oynatması. Yani Juventus'a buradan ne desek azdır arkadaşlar. Şu an ondan verim alamıyoruz. Belki de ilk 11 başlasaydı Avustralya maçında çok fark yaratacaktı. Girdikten sonra bile yarattı farkını. Ama Paraguay maçında oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyorum henüz. Şöyle idmandan şöyle görüntüleri de var. Hemen onları da buldum sizin için. Şöyle siyah bir bant var dizinde. Biliyorsunuz ağrı bandı bu. Ama bu banttan şuna geçmiş en son otobüse binerken. Bu beni çok korkuttu. Bu normal bir bant değil. Bu normal bir sargı değil. Üzülüyorum. Kenan Yıldız'ın yine idmandan o görüntülerini buldum arkadaşlar sayfalardan. Evet, burada yine zıplarken hareketlerinde falan bir kısıtlama görünmüyor ama içinde bir ağrı var mı? Ağrı kesiciyle, iğneyle mi oynuyor bilmiyorum. Umarım sağlığına bir zarar gelmez oyuncumuzun. Hem Avustralya maçını kaybettik hem de Kenan'ı kaybetmiş olmayız umarım arkadaşlar. Evet, yine o görüntüler, yine o siyah bandı görüyoruz orada. Evet arkadaşlar, yani o bant orada var. Dizindeki sakatlık aylardır geçmiyor. Evet, Real Madrid'in oyuncusu. Son dakika. Victor Munoz Liverpool'a transfer oluyor. İşte başlıyoruz. Fabrizio Romano da haberi girdi. Real Madrid oyuncuyu geri istemedi ve Liverpool'la anlaşmak üzere oyuncu. Birçok ödüle de aday gösterilmişti. Kendisi İspanya'da. Bakalım orada başarılı olacak mı? Jude Bellingham Hırvatistan maçı reytingleri, performansı arkadaşlar. 79 dakika sahada kaldı, 1 gol, 1 tane kilit pas. 6'da 5 ikili mücadele kazanıyor. 3'te 3 müdahale kazanılıyor. 1 tane top kesiyor. 4 tane top kazanma, 1'de 1 çalım tamamlanmış. Tam bir usta dersi, hemen böyle yazılıyor. O yüzden Ardacığım, bunlar Mourinho'nun gözüne girerken sizler de kendi takımlarınızda hocanızın gözüne girmek istiyorsanız kıps çaktırmayın. Şu milli takımı kurtarın. Arkadaşlar, hiçbir yerde bulamadım ama Paraguay milli takımının Türkiye maçıyla ilgili basın açıklamalarını bulmaya çalıştım. Böyle bir şeyler buldum. Antrenör Gustavo Alfaro gelecek cumartesi Türkiye'ye karşı oynayacakları maç için takımla çalışmalarını yoğunlaştırıyor ve arkadaşlar tamamen defansif bir futbol sergileyeceklermiş. Avustralya maçını izledikten sonra yapılacak doğru hamle buydu zaten. Eyvah diyoruz yani. Yani biz bunu çözemiyorsak ve yine Kerem'le başlamakla ısrar ederse gerçekten maçı da canlı yayında izleyeceğiz dostlar. Rakiplerimizin maçı var Cuma günü. Saat 10'da sanırım. O maçı da birlikte canlı yayında izleyelim diyorum. Eğer isterseniz yorumlar kısmına yazın. O maç için de yayın açarız. Paraguay'dan gelen bilgilere göre Istro Pietta, Gustavo Alfaro tarafından Türkiye karşısında ilk 11'e seçilen forvet pozisyonunu referans oyuncusu olarak öne çıkıyor. Bu maç Dünya Kupası'nın ikinci gününde oynanacak. Kendisi de bu maçı 3 puan değil 6 puan değerinde bir final olarak nitelendirmekten çekinmeyen forvetin sözleri arkadaşlar. Forvet diyor ki bu maç 6 puanlık bir maç
maç diyor. Gerçekten de öyle bir maç. Rakip de bizler kadar arkadaşlar motive olmuş durumda. İşimiz çok zor. İşimiz gerçekten çok zor. Umarım her şey güzel gider. Evet, yine şöyle, sanırım bu troll bir haber, bilmiyorum. Bir forvet seçimi için böyle bir açıklama yapılmış ama siz durdurup okuyabilirsiniz. Tabii ki bu geri döndürülebilir. Yani buradan geri dönebilir miyiz? Bu gruptan çıkabilir miyiz diye bir soru geliyor. Albi Rohan'ın orta saha oyuncusu Andres Kubas, Paraguay milli takımının sırasıyla Türkiye ve Avustralya ile oynayacağı bir sonraki maçlar konusunda iyimser olduğunu gösterdi. 2 maçı da kazanacağız, gruptan çıkacağız diyor onlar da. Isidro Piatta, Paraguay oyuncusu, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yeterince iyi oynamadığımızı biliyorduk ama bundan ders aldık ve artık Türkiye'ye odaklanmış durumdayız diyor forvetleri. Marca gazetesi yazdı. Real Madrid bu Dünya Kupası'nda sahneye çıkıyor. Vinicius Junior, Mbappe ve Bellingham kendi ilk maçlarında gol atıyor arkadaşlar. Bu oyuncular hocanın gözüne girmeye devam ediyor. Mourinho'nun, Arda'nın da hocasının gözüne girmesi gerekiyor. Cansu'nun Milan değil de daha iyi bir takıma gitmesi için süre alması gerekiyor en başta ve iyi bir turnuva çıkarması gerekiyor. Kenan Yıldız zaten sakat oynuyor. Neler olacak bilmiyorum. Evet, videomuz burada sona erdi. Eğer video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı lütfen kullanmayı unutmayın. Bizlere daha çok destek olmak istiyorsanız abone olmak ücretsiz. Abone olduktan sonra bildirim zilini aç ve canlı yayınlara da gel. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.